Merhaba dostlarım. Bugün size şimdi burada kim suçlu diye soracağınız bir hikaye anlatacağım. Bir ailenin dağılmasına sebep olan bir anlık bir ihmal. Hikayesini anlatacağım kişi Aygül. Mutlu bir ailenin içine doğuyor Aygül. Annesi ev hanımı, babası öğretmen. O doğduğu zaman annesi de babası da çok mutlu oluyorlar. Aygül'ün doğumundan 4 yıl sonra annesi bir doğum daha yapıyor ve Aygül'ün bir kardeşi oluyor. Annesi artık bütün gün zamanını bebekle geçirmek zorunda kalıyor. Tabii Aygül'le de ilgileniyor ama yeni doğan bebek kadar zaman ayıramıyor ona. Emzir, uyut, alt değiştir, klasik. Aygül de evin içinde dolanıp duruyor. Kimse onunla ilgilenmiyor gibi. Bence olayın temeli burada başlıyor zaten. Çocuk içinde bir şey hissediyor ama ne olduğunu bilmiyor. Kıskançlık mı, öfke mi? O yaşta onu ayıramaz ki. Sadece içi daralıyor, huzursuz oluyor. Annesi onunla daha çok ilgilensin, daha çok vakit geçirsin diye bekliyor. Ama bir yandan da tabii çocuk olsa bile fark ediyor annesini ondan ayıran şeyin eve yeni gelen minik bebek olduğunu. Ve maalesef Aygül'ün hissettiği bu duygular minik bebeğin sonunu getiriyor. Bir gün annesi evde temizlik yaparken Aygül beşiğinden uyuyan kardeşini kucağına alıyor. Ama öyle bilinçli bir hareket değil bu. Hani ben bunu alayım da şunu yapayım gibi değil. Daha çok içinden bir şey dürtüyor gibi. İlgi çekmek mi istiyor yoksa sadece onu anneden uzaklaştırmak mı? Tam belli değil. Sonra kucağında taşıya taşıya balkona kadar götürüyor. Hemen sonrasında ise maalesef o elim olay yaşanıyor. Yani Aygül 2 aylık kardeşini 3. kattan aşağı atıyor. Her şey birkaç saniyede oluyor. O yaşta bir çocuk yaptığı şeyin sonucunu anında kavrayamaz. Ama bir şeylerin çok yanlış olduğunu hissediyor Aygül. Çünkü sokaktan çığlık sesleri gelmeye başlıyor. Bunları duyan annesi pencereden dışarı baktığında ise korkunç gerçekle yüzleşiyor. Sonrası zaten her şeyi değiştiriyor. Annesinin bu olaydan itibaren Aygül'e bakışı tamamen değişiyor. Bunu böyle açık açık söylemese bile bakışından, ses tonundan, davranışından belli oluyor. Sürekli bir gerginlik, sürekli bir mesafe. Aygül biraz daha büyüdükten sonra ne yapsa göze batıyor artık. Sessiz olsa ayrı dert, konuşsa ayrı, sanki evin içinde istenmeyen biri gibi. Bence en ağır olan da bu zaten. Çünkü Aygül zaten içten içe bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor. Ama bir de üstüne annesinin o hali iyice içine kapatıyor onu. Annesiyle arası artık hiçbir zaman normal olmuyor. Kadın açık açık bağırıp çağırmasa bile bakışları yetiyor. Soğuk, mesafeli, hep bir gerginlik. Aygül yanına yaklaşsa bile bir tedirginlik var. Sanki istemeden geri çekilen biri gibi. Bana kalırsa Aygül en çok o buz gibi bakışlardan etkilenmiştir. Çünkü çocuk dediğin şey sevgiden anlar. Ama burada tam tersi var. Ne sarılma, ne şefkat, sadece suskunluk ve mesafe. Zaman geçiyor, Aygül büyüyor ama içindeki o ağırlık aynen duruyor. Evde kimseyle doğru düzgün konuşmuyor zaten. Çoğu şeyi içine atıyor. Günler geçtikçe eve ona daha dar gelmeye başlıyor. Sürekli aynı yüzler, aynı sessizlik, aynı gerginlik. Bir noktadan sonra artık dayanamadığı bir yere geliyor. 14 yaşına geldiğinde bir gün gerçekten evden kaçıyor. Hatta yanına doğru düzgün bir şey bile almadan apar topar çıkıyor evden. Okula gider gibi. Aile kızlarının akşam geç saatlere kadar eve gelmemesi ve ondan haber alamamaları sonucunda hemen polise gidiyorlar. Ve maalesef Aygül'ün 38 yaşında kendisinden tam 24 yaş büyük bir adamın yanında olduğunu öğreniyorlar. Sosyal medyadan kendisine arkadaşlık isteği gönderen B.U., insan müsveddesi M.U. diyeyim ne diyeyim artık bilemiyorum. Aygül'ü bir şekilde kandırıyor, ona ilgi ve sevgi göstererek. Tabii ki gerçek olmayan bir ilgi ve sevgi bu. O yaştaki koskoca adamın küçücük kızla ne işi olur? Cibiliyetsiz adam. Neyse, konuşmaları ilerledikten sonra bu adam Aygül'ün ev içerisinde yaşadıklarını, küçükken gerçekleşen o kötü olayı vesaire her şeyi öğreniyor tabii zaman içerisinde. Böyle olunca da onun için biçilmiş kaftan. İyice yönlendirebilecek artık çünkü Aygül'ü.
Adam Aygül'ün yalnızlığının farkında yani. Ve ona nasıl yaklaşması gerektiğini biliyor. Sert değil, aksine yumuşak davranıyor. Koruyucu gibi konuşuyor. Aygül'e yanında güvendesin hissi veriyor. Aygül de buna inanmak istiyor. Çünkü başka tutunacak bir şeyi olmadığını düşünüyor o yaştaki bir çocuktan. Yetişkin gibi mantıklı davranmasını bekleyemeyiz tabii. Neyse, kaçtıktan sonra direkt onun yoluna gidiyor. Adamın yaşadığı yer çok da düzgün bir yer değil zaten. Büyük ihtimalle tek başına yaşıyor. Düzenli bir hayatı yok. Ev dağınık, biraz karanlık, biraz bakımsız. Ama Aygül için önemli olan oranın nasıl göründüğü değil. Orada biri var ve onunla ilgileniyor. İlk günler Aygül için tuhaf ama aynı zamanda rahatlatıcı geçiyor. Kimse ona bağırmıyor, kimse onu suçlamıyor. Adam onunla konuşuyor, yemek alıyor, dışarı çıkartıyor. Aygül bunu değer görmek sanıyor. Çünkü görülmek, varlığının bu evden bir başkası tarafından onaylanması o kadar güçlü bir duygu ki arkadaşlar. İnsan maalesef bu duyguyu yaşayabilmek uğruna hayatta büyük hatalar yapıp çok büyük bedeller ödeyebiliyor. Neyse, adamın niyeti temiz değil. Zaten 38 yaşında birinin 14 yaşındaki bir çocukla bu şekilde yakın olması başlı başına problem. Ama Aygül bunu o an göremiyor. Aygül o gece adamın evinde kalıyor. Ev dediğin öyle düzenli falan bir yer değil zaten. Küçük, biraz dağınık. Perdeler hep kapalı. Adam dışarıdan bakınca sakin duruyor. Fazla konuşmuyor o gece. Daha çok yorgunsundur, dinlen modunda. Aygül de zaten hem korku hem merak içinde ne yaptığını tam kavrayamadan geçiyor saatler. Geceyi orada geçiriyor. Ertesi gün çok uzun sürmüyor zaten. Sabah saatlerinde kapı çalıyor. Adam önce açmak istemiyor ama kapı sert sert vurulmaya başlayınca açmak zorunda kalıyor. Polisler geliyor. Aygül'ün kayıp ihbarı verilmiş, yer tespit edilmiş. İçeri giriyorlar, Aygül'ü alıyorlar. Adam da orada kalmıyor tabii, direkt gözaltına alıyorlar. Çünkü durum açık, yaş ortada, şartlar ortada. Bu işin açıklanacak bir tarafı yok. Aygül ise apar topar oradan çıkarılıyor. Ne olduğunu tam anlayamadan bir anda başka bir sürecin içine giriyor. Sonra sosyal hizmetlere götürülüyor. Orada onunla konuşuyorlar. Ailesine dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama Aygül net bir şekilde istemiyor. Ben eve gitmek istemiyorum diyor. Çok açık söylüyor bunu. Israr edince daha da kapanıyor. Göz teması bile kurmak istemiyor bir noktadan sonra. Bunun üzerine yurda yerleştiriliyor. İlk zamanlar zor geçiyor. Ortam yabancı, insanlar yabancı, kurallar var, saatler var, düzen var. Ama en azından daha güvenli bir yer. Kimse bağırmıyor, kimse üstüne yürümüyor. Yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Aygül yurtta kalmaya başladıktan sonra hayatı yavaş yavaş belli bir düzene oturuyor. En azından neyle karşılaşacağını bildiği bir ortamın içinde yaşamayı öğreniyor. Sabah kalkış saatleri, yemek saatleri, etütler hepsi başta sıkıcı gelse de zamanla onun için bir tür güven hissine dönüşüyor. Çünkü sürpriz yok, ani çıkışlar yok, ne olacağı aşağı yukarı belli. Okula devam ediyor ve derslere tutunmayı seçiyor. Çünkü elinde gerçekten kontrol edebildiği tek alan bu gibi geliyor ona. Çok sosyal biri değilmiş. Öyle kalabalık arkadaş gruplarına karışmadan ama tamamen kopuk da kalmadan geçiriyor hayatını. Birkaç kişiyle selamlaşan, gerektiğinde konuşan ama kimseyi hayatının merkezine koymayan biri yani. Daha çok dikkat çekmeden, sorun çıkarmadan kendi halinde kalmayı tercih edenlerden. Yıllar bu şekilde geçiyor ve Aygül aslında fark etmeden kendine bir yol açmaya başlıyor. Derslerine yükleniyor, sınavlara hazırlanırken kimseye ihtiyaç duymadan çalışabilmeyi öğreniyor. Bu süreçte kimse onu itip çekmiyor, o da kimseye yaslanmadan ilerlemeyi alışkanlık haline getiriyor. Sonunda girdiği bir sınavı kazanıp memur olarak atanıyor. Düzenli bir işi, sabit bir geliri oluyor artık. Ve kendi evine çıkıp kendi hayatını kurmayı başarıyor. Dışarıdan bakıldığında her şey yoluna girmiş gibi duruyor çünkü artık kimseye bağımlı değil, kendi ayakları üzerinde durabilen biri haline geliyor. Ama ailesiyle olan mesafe hiç kapanmıyor. Yurttan ayrıldıktan sonra da bu durum değişmiyor, hatta daha da netleşiyor. Görüşmeler seyrekleşiyor, konuşmalar kısa ve yüzeysel kalıyor. Bayramdan bayrama yapılan ziyaretlerde bile aradaki mesafe hissediliyor. Aynı ortamda bulunuyorlar ama gerçek bir yakınlık kurulamıyor. Sanki herkes kendi içinde ayrı bir yerde duruyor yani. Aygül 25 yaşına geldiğinde annesinin kanser olduğunu öğreniyor ne yazık ki. Bu süreç çok uzun sürmüyor. Aygül birkaç kez hastaneye gidiyor ama ne yapacağını tam bilemeden gidip geliyor. İçinde bir taraf gitmelisin derken başka bir taraf uzak kalmak istiyor. Yanına oturduğunda konuşacak bir şey bulamıyor. Geçmişin ağırlığı aralarında duruyor maalesef. Aygül cenazeye katılıyor.
Olması gereken her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Ama onun içinde net bir duygu oluşmuyor. Ne tam anlamıyla bir yas tutabiliyor, ne de bir rahatlama hissediyor. Daha çok tarif etmesi zor bir boşlukla baş başa kalıyor. Ama zaman geçse de değişmeyen bir şey var. O da kardeşiyle ilgili hissettikleri. Hayatını kurmuş olması, düzenli bir işi olması, tek başına ayakta durabilmesi, bunların hiçbiri o konudaki duyguyu tamamen silmiyor. Bazen durup dururken aklına geliyor, bazen geceleri daha çok hissediyor. Ne kadar bastırmaya çalışsa da o duygu tamamen kaybolmuyor. Sadece arka planda yaşamaya devam ediyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Sizce Aygül burada suçlanabilir mi? Annesi haklı mı? Yorumlara fikirlerini yazabilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve böyle videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki gerçek hikayede görüşmek üzere. Kendine iyi bak.